çok bekledim. Yani uzun zamandır bekledim. Telefonu almak için gidiyoruz ve çok heyecanlıyım. Samsung A31 ve Oppo Reno 4 telefonu düşünüyorum. İkisinden birini alacağım. Şu an evden çıkıyoruz, hazırlandık. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Şu an otobüs durağındayız ve annemle buluşmak için merkeze gidiyoruz. Telefonu alacağız. Telefonu almamdaki sebep ise benim kendi telefonumda depolama alanı ve kamerada problem yaşadığım içindir. Ailem de bu işi desteklediği için benim yanımda oldular. Ve annem bana hediye olarak telefonu alıyor. Çok teşekkür ediyorum buradan. Şu an annem geldi. Belediye otobüsündeyiz ve yolculuğumuz başladı. Telefonumuzu almış bulunmaktayız ve şu an Bartın'da insanların aralarında yürüyoruz. Birazdan mikrofon denemesi yapacağım. Şu an Kırmızı Cadde'deyiz. Evet, hayaliniz ne ve ne oldunuz? Çalıştığımız yer neresi? Şu an yanımda bir öğretmen var. Ona sorularımızı ileteceğiz. Merhaba, ben kimya öğretmeni, adım Yasin Kavkav. Bartın Haymana Anadolu Meslek Teknik Lisesi'nde öğretmenim. 3-4 yıldır orada görev yapıyorum. Hayalim çocukken doktor olmaktı. Çünkü doktorluk toplumda çok saygın bir yeri vardı. Hani doktor bey, doktorun oğlu veya doktorun eşi tabirlerine doktor olmayı çok isterdim. Bilim adamı falan, ama maddi imkanlar, çevre, toplum baskısı, iş, ekmek kaygısı bizi buralara getirdi. Maalesef Türkiye'de, yani Anadolu'da çok zeki insanlar var, ama bu kaygılar, bu baskılar insanları ilerlemekten geriye çektiğini gözlemlemekteyim. İskandinav ülkelerinde falan en çok insana yatırım var. Eğitim bile ikinci şeyde. İnsanlar huzurlu, mutlu olursa insanlar zekasını, aklını ilme ve bilme yansıtacaktır yani. Evet. Peki öğretmen olmaktan mutlu musunuz? Öğrenci bazında mutluyum, ama memurluk bazında zeki insanlar bağımlılığı sevmez. Zeki insanlar bir otorite altında tutulmaktan hoşlanmazlar. O yüzden memnun değilim. Peki doktor olmak ister miydiniz şu an? Yine isterdim. Doktor olmayı seviyorum. Yani anatomiden de anlarım. İnsanı bir bütün olarak düşünerek yani hastalıklara çare bulmak, isim yapmak isterdim, ama maalesef yapamadım. İnşallah bizden sonra kuşaklar yaparlar. Hocam teşekkür ediyorum. Merhaba, şu an Kadınlar Pazarı'ndayız ve kadınlar burada geçimlerini sağlamak için kendi yaptığı ürünlerini pazarlıyor, satıyorlar. Evet ablacığım, adınız nedir? Benim adım Emine. Evet Emine abla. Sen ne olmak istiyordun ve şu an ne iş yapıyorsun? Vallahi ben öğretmen olmak istiyordum, ama benim büyüklerim beni oturtmadılar. Ben şimdi ise mesleğim sebze bağ bahçede çalışmak istiyorum. Evet, peki mutlu musun bu işi yapmaktan? Allah'ıma binlerce şükür. Yaptıkça yapasım geliyor bu işi. Peki neden öğretmen olmak istiyordunuz? Neden öğretmen olmak istemedim? Olmak istedim. Büyüklerimiz oturtmadılar. Peki bunun sebebini biliyor musunuz? O zaman biraz kıskançlık vardı kız çocuklarını okutmamakta. Evet. Öyle söyleyeyim. Sizin düşünceniz ne peki bu konuda? Şimdi artık geçmişi getirmeyelim. Artık önümüze bakacağız. Bu işte devam edeceğiz. Ölünceye kadar artık. Allah ne zamanında nasip ederse. Evet. Teşekkür ederim ablacığım. Sağ ol canım. Kolay gelsin. Yeterli bir şey yapmışsın. Teşekkür ederim. Sağ ol yavrum. Hadi bakalım. Evet, şimdi Kadınlar Pazarı'nı gösteriyoruz size. Bunlar ceviz ve bal kabakları. Bunlar neydi abla? Pazı. Bunlar yeşil soğan. Bunlar ıspıs. Bunlar marul. Evet. Maydanoz, roka. Bu şekilde bunların hepsini bu ablamız yapmış. Da ikinci kişiyi bulduk. Abla merhaba, adınız nedir? Nermin. Peki hayalinizde ne olmak istiyordunuz ve şu an ne iş yapıyorsunuz? Şu anda ev hanımıyım.
çocukken böyle işte pazarcılık yapıyordum. Evet. Bahçe. Evet. Ondan sonra hayalimde ne olmak vardı? Hayalimde tabii ki oturup şöyle hanım sıcacık bir yerde işim olmasını isterdim. Hangi meslekte çalışmak isterdiniz? Sıcacık bir yer olsun da hangi meslek olur? Üşüyorsunuz değil mi Sonunda burada? bahçedeyiz. Kış sonunda buradayız. Yazı istiyorunda da buradayız. Evet. Evet, zorlukları çok çok. O yüzden sıcak bir yerde çalışmak isterdim ama yok. Artık Maalesef. böyle. Aynen. Ama mutlusunuz değil mi yani? Mutluyum, seviyorum işimi. Bahçede çalışmayı da çok seviyorum. Toprakla uğraşmak da güzel. Çok seviyorum. Gerçek seviyorum. Çok Evet. seviyorum. Hiç durmam. Azıcık boş vaktimde hemen bahçede iş yapmaya çalışıyorum. İşte kadınların çalışkanlığını bir kere daha görmüş oluyoruz bir şekilde. Çok seviyorum. Ya, sevmesem yapamam zaten. Evet. Kimse zorla bir şey yaptıramaz. Evet. Teşekkür ediyorum abla. Evet, şu an Kadınlar Pazarı'nda, Bartın'da bir abimizin yanına geldik. Merhaba, adınız nedir? Hüseyin. Hüseyin abi. Şimdi burada bu işi yapmaktan memnun musun? İlk önce onu soralım. Memnunum. Bizim yan gelirimiz. Evet. Emekliyim zaten. Evet. Peki gençliğinizde ne olmak isterdiniz meslek bakımından? Valla ben mesleğimi yaparaktan emekli oldum. Şoförlüktüm hevesim. Evet. Ve şoförlükten emekli oldum. 33 sene şoförlük yaptım. Ne üzerine şoförlük abi? Naldır'da servis şoförlüğü yaptım. Mutluydunuz. Allah'a şükür. Mutlu olmasa 30 sene bir fiil çalışılmaz. Aynen. Tamam abi, teşekkür ederim. Taze ısmutlar, elma marulları, taze soğanlar, marul, maydanoz, nane, ev yapımı yoğurtlarım, yumurtalarım, patlamış mısırlarım, ne ararsanız var. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Burayı göstereceğim. Burada kafelerimiz var. Küçük bir şekilde manzarayı gösteren ve şu şekilde meyve sebzeler var. Meyveler ve sebzelerin olduğu yere geldik. Adınız nedir? Adem. Adem. Peki önceden ne iş yapmak istiyordunuz? Hayalinizdeki meslek neydi? Ama rütbeli olmak isterdim herhalde. Lütfeli. Aynen, yani asker. Asker. Evet. Peki neden? Ne bileyim, askerliği seviyorum. Şu an ne iş yapıyorsunuz? Pazarcıyım. Pazarcısınız. Peki bu işten memnun musunuz? Mutlu musunuz? Yani memnun olmasam yapmam herhalde. Mutlusunuz yani. Yani. Tamam, teşekkür ediyorum. Bartın çileğiyle ünlüdür. Balık tezgahının önündeyiz Bartın'da. Tekrar çekimlere devam ediyoruz. Merhaba, adınız nedir? Veli Toprak. Veli Toprak. Veli abi, önceden hangi mesleği yapmak isterdiniz? Balıkçılık. Balıkçılık. Peki şu anda balıkçılık yapıyorsunuz. Bu işten memnunsunuz. Memnunuz. Sevdiğim meslek. Mutlusunuz. Aynen. Tamam. Peki şimdi ben size balıkları sorayım. Bunu da söyleyelim mi? Tirsi balığı kilosu 10 lira. Tamam. Kalkan balığı kilosu 125 lira. Tamam. Çupra tane 25 lira. Büyük boy çupra. Levrek var orada efendim, tanesi 30 lira. Tamam. Kaya levreği granyoz var kilosu 50 lira. İthal somon kilosu 110 lira. Yerli somon kilosu 50 lira. Tekir var bunun küçüğü kilosu 30 lira. İstavrit 40 lira. Mezgit 20 lira efendim. Peki en çok hangisi satılıyor abi? Mezgit efendim uygun olduğu için. Tabii. Tamam. Teşekkür ederim abi. Rica ederiz. Kolay gelsin. Adınız nedir? Mehmet. Mehmet abi. Önceden hayalin neydi? Ticaretle uğraşmaktı. Ticaretle. Peki şu an yaptığınız iş nedir? Ticaret. Mutlu musunuz? İdare eder. Peki neden el idare eder? Piyasalar malum. Ha, iş durgunluğu yüzünden değil mi? Satışlar yapılıyor. Bunlar tatlılar. Bunlar çikolatalarımız. Çoğu yerde bulamayacağınız reçellerimiz var. Bak, cevizli incir reçelimiz var. Ceviz reçelimiz var, bak böyle çok güzel. Genelde Hatay bölgesinde meşhur bir reçeldir ama bizim kendi üretimimiz, Gemlik'te yapıyoruz bunu. Turunç reçeli. Turuncu biliyorsun. Turunç, portakalın ve mandalinanın atası. Şu. Çok ekşimsi, mayhoş sevenler için çok değerli bir. Ha, ekşi tadı Tabii değil mi? ekşimsidir böyle. Çok harika bir ürün bu. Bunun yanındaki Bunun yanındaki kabak reçeli.
Bunu da tahinle, şundan beraber, tahinle beraber karıştıracağız özellikle. Çok güzeldir. Şunu bilebileceğim ne olduğunu. Bakma. Süt yazıyor. Evet, bu da süt reçeli. Süt reçeli. Evet, bu da süt reçeli. Ya. Tabii bu da peynirci babaya özel. Çok harika kıvamlı bir reçel. Genç arkadaşları bekleriz mağazamızda peynirci babaya. Tamamdır abi. Şurada bak portakal reçelimiz. Şöyle. Turuncu ve gençlere böyle Bunlar ne? tavsiye edebileceğimiz. Bu fındık ezmesi, fındık parçacıklı. Bu badem ezmesi, badem parçacıklı. Bu da fıstık ezmesi, fıstık parçacık. İçlerinde kendi kavrulmuş parçacıklarından var. Efsanedir. Gençler çok geliyorlar bunları almaya. Bir kere alan bir daha tekrar alıyor. Yeşil bir reçeli mi? Şöyle bak. Hamken toplanıyor bu incir. Olmamışken, daha yeşilken biliyorsun değil mi? Yeşilken Yok, toplanıyor. ilk defa duydum bunu. Yeşilken toplanıyor. Reçel haline getiriliyor ondan sonra tatlandırılıyor. Ya ilk defa gördüm onu. Cevizli ev yapımı anne tadında. Özellikle öğrenci arkadaşlar bunu çok alıyor. Niye çok alıyor? Annelerini özlüyorlar. Gelip bizden acık alıyorlar. Yani ama anne tadında. anne tadında, evet. Kesinlikle. Bunlar reçel. Bunlar kapalı, orada gördüğün reçellerin kapalı olanları. Şöyle balım var, çok harika. Vallahi hepsinde emek kokuyor gerçekten. Çok harika bir baldır. Bu Erzurum bölgesinin Karakovan balıdır. Bu süzülmüş hali. Şöyle karşıda balın süzülmemiş hali. Arının yaptığı bal bu. Hiç bunda insan müdahalesi yok. Karakovan bu. Şu şekilde petek yapılır, doğaya bırakılır. İnsan müdahalesi yoktur. Çıtasını, işte bal mumunu, şunu bunu insanlar yapmaz. Arı tamamen bunu işçiliğin kendisi yapar. Bal, Karakovan bal o demek. İşte şurada paket aldı. Mesela yine annelerin özgü çok güzel kokuları falan çok harikadır. Şöyle bak, sana bir kokusunu, ben sana tattırayım kokusunu. Sen de tarif edersin belki. Alabiliyor musun şeyden bilmiyorum. Evet. Onun çok harika bir Gerçekten de Bunlarda doğal şey yok, doğal doğaldır, yani tabii, tadı, şey yok. kokusu bayağı güzel. mısır Zaten şurubu- renginden de belli oluyor, baksanıza. Şöyle kakaolu soslardan tavsiye ediyoruz. Gerçekten biz satın aslında şu karşıdaki telli peynir mesela, çeçil peyniri diye geçiyor. Kahvaltıda genel Kahvaltıda, tüketiyoruz zaten evet, biz, değil mi? evet, evet. Çok harika. Bu ne biliyor musun? Ne? Bu Erzurum'un göğermiş peyniri. Yani küflenmiş ama bildiğim bu normal küflenme değil. Daha farklı yöntemlerle mayaları yapıldığı için bunlar, bunun küfü daha antibiyotik özelliği, yani insan sağlığına faydalı bir özelliği var. Hatta zaten biliyorsunuzdur, penisilin iğnesi var ya, bu antibiyotik Evet. iğnesi. Peynir küfünden yapılıyor, bilirsiniz herhalde. Yok, bilmiyordum maalesef. Bu küften yapılıyor, penisilin iğnesi. Ya, sağlık açısından önemli çok yani. faydalı tabii, doğal olarak almış oluyorsunuz antibiyotiği. Fiyatı ne kadar mesela? Ya çok da pahalı değil. 39 lira, 40 lira civarında. Trabzon tereyağları bunlar. Şu tuzsuzlu, şu tuzlusu. Şu Sivas'ın tereyağı, o daha farklı. Sivas'ın. Tabii onun beyaz olması hayvanın ırkının farklı olmasından kaynaklanıyor. Mesela bunlar işte bu bölgenin hayvanları, onlar İç Anadolu bölgesinin hayvanları. Beslenme ve hayvan ırkıyla alakalı tereyağının rengi falan değişiyor işte. Bu sarı oluyor, açık sarı oluyor. Yani hayvanın ne yediği de önemli. Irkı ve yediği, beslenme şekliyle Evet. alakalı yani. İsteyin arkadaşlar. Genelde zaten çok tercih edilir ballar, kaymak. 1.25. Şeyde satıyoruz, sarma da satıyoruz. Ya, Bak mis gibi kokusu geldi mi? evet geldi. Bu şekilde küçük esnaflar var. Kıyafet üzerine, takı üzerine. Evet. Şimdi Tuğçe'nin yanına gidiyoruz. Yavaş yavaş esnaflar kapatmaya başladı. Çünkü bu şehirde şu an saat 9'dan sonra evden çıkma yasağı var. O yüzden herkes evlerine gitmeye çalışıyor şu anda. Evet. Şu an büyük koca koca AVM'ler yerine insanların içini ısıtan küçük esnaflar var. Burası da şadırvan. Şu şekilde gösterebilirim. Şu an dediğim gibi her yer kapanacağı için hızlı hızlı yürümem lazım. Burası meşhur Kırmızı Cadde. Bartın'a gelip de bu Kırmızı Cadde'de yürümeyen yoktur herhalde.
kepenkler gümüş. Dediğim gibi. Heykeller var. Bu ağdacı şeker, limon, tuzu kaynatılmış çöven ağaç kökü suyundan yapılır. Beyaz renkleri Bartın'ın 150 yıllık yiyecek kültürüdür ve 2017'de yapılmış. Bu şekilde. Göstereyim. Yazın normalde Bartın turistler geldiği için daha kalabalıktır. Burada da balıkçılar görebilirsiniz. Amasra'dan alınır balıklar. Buraya gelirler. Böyle küçük küçük kestaneciler görebilirsiniz. Sokak hayvanlarını görebilirsiniz. Ve küçük kedi ve köpek görebilirsiniz. Ay kestane ne kadar? Evet. Şöyle 10 lira. 150 gram. 10 mu? Bartın küçük bir şehir. Burada da pet shoplar vardı. Şemsiyeli sokak olarak geçiyor. Burası havuz olarak geçiyor. Genelde insanlar burada buluşurlar. Bu şekilde Bartın'ın küçük ara sokakları da vardır. Ve kimseyi buldum. Değil mi? Bartın küçük bir yer. İstediğiniz kişiyi bulabiliyorsunuz. Burası da diğer bir sokak. Her yer kapanmış. Yürüyoruz. Tuğçe, bugün yoruldun mu? Evet. Bu arada Bartın'ın plakası 74. Poğaça, simit gibi şeylerin yapıldığı yer var. Burası kafe. Bu şekilde yürüyoruz. Otobüs durakları. Burada heykeller var. Belediye otobüsleri. Yolu boyu deniliyor. Bunlarla Amasra'ya gidiliyor. Ama şu an gitmiş olması gerekli saatin. Belli bir saatlerde gidiliyor. Seviyoruz çünkü. Birbirimizi kızdırmak istemeyiz. Acaba neler oluyor? Pek de hiçbir şey olmuyor. Sadece yürüyoruz. İşte bu banklarda oturacağız birazdan. Siz değil, insanlar burada gitar çalıp şarkı söylüyor. Fakat şu an akşam ve yasak saatine yaklaştığımız için bu şekilde sessiz. Herkesin hayallerini sordum bugün Bartın'da. Hangi işi yaptıklarını ya da geçmişte hangi işi yapmak istediklerini öğrenmek istedim. Bana gelecek olursak da ben psikolog olmayı isterdim ama halk ilişkiler bölümünden mezun oldum. 2 yıl üniversite okudum bu Bartın'da üniversitede. Neden psikolog olmak istediğime gelince de nasıl doktorlar insanların vücutlarını iyi ediyorsa psikologlar da insanların ruhlarını iyi ediyorlar ve insanların geleceklerine yön veriyorlar. Bu yüzden ben psikolog olmak isterdim ama olmadı. Şu anki mezun olduğum bölümden de mutluyum. Böyle. Sen ne olmak isterdin Tuğçe? Benim daha okulum bitmedi fakat polislik üzerine yoğunlaşmak, onun üstüne okumak istiyorum. Çünkü polislik mesleğine karşı bir ilgim var, bilmiyorum. Umarım doğru yoldayımdır. Bence doğru yoldasın, olursun. Biz şu an eve geldik. Yemek yiyeceğimiz için artık vlogu kapatmamız gerekli. Hepinizi çok seviyorum. Bugün çok yorucu ve eğlenceli bir gündü. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.